Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefis bir tarif hazırlayacağız. Krepli tavuklardan börekler yapacağız. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Hemen tavuğumuzla başlayalım. Burada 400-500 gram kadar tavuğum var, tavuk göğsüm. Tavuk göğsümü şimdi şöyle ufak ufak doğrayalım. Böyle ne çok büyük ne de çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğruyorum. Ve şimdi üzerine biraz şöyle sıvı yağ gezdireceğim. Ve bunların hepsini ocağımıza verelim. Ocakta renkleri değişip sularını salıp geri çekene kadar bu şekilde biraz pişirelim. Evet, tavuklarımız ocakta pişerken biz de bir tane soğanı şöyle keselim, küp küp doğrayalım arkadaşlar. Evet, soğanlarımı bu şekilde küçük küçük doğradım. Ve ayrıyetten de ben böyle yeşil biber ve kırmızı biber kullanacağım. Benimkiler dondurucudan, isterseniz taze taze de yapabilirsiniz. İsteğe bağlı. İsterseniz ekleyebilirsiniz, istemezseniz eklemeyebilirsiniz de ben ekleyeceğim çünkü çok güzel bir tat veriyor. Tavuklarımız da bu arada suyunu saldı. Şu an çekiyor. Tavuk göğsümüzün son hali bu şekilde arkadaşlar ve artık soğanını, biberini ilave edebiliriz. Şöyle bütün soğanları ekliyorum. Üzerine kırmızı biber ve yeşil biberimizi ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Tekrar ocağıma alacağım. Ocağımda hepsini güzelce pişireceğim. Evet, şimdi içerisine 1 yemek kaşığı salçamı da ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıp ocağıma alıyorum. En sonunda baharatlarını ilave edeceğiz. Baharatları içinse istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben 1 çay kaşığı kadar karabiber, çok az kimyon, 1 çay kaşığı dolusu tuz. Tuzu isteğe bağlı, ne kadar istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ve son olarak da ben birazcık da nane kurusu eklemek istiyorum. Çok güzel tat veriyor. Şöyle bir karıştırıyorum hepsini. Ve şimdi üzerine 1 çay bardağı kadar suyu ilave ediyorum ve tekrar ocağıma alıyorum ve bunların hepsini güzelce pişiriyorum. Evet, iç harcımız pişerken biz de hemen krebini hazırlayalım arkadaşlar. Krebinin harcı için ben 2 su bardağı süt kullanıyorum. Üzerine 2 yumurtayı kırıyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağını ilave ediyorum ve bunları güzelce çırpalım. Ve şimdi içerisine 1 çay kaşığı dolusu tuzumu da ilave ediyorum. En son olarak da içerisine 9-10 yemek kaşığı kadar unu ilave edeceğim. Arkadaşlar, krebimin harcı bu şekilde, tam 10 yemek kaşığı un ilave ettim. Şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Krep tavamı da ısıttım ve yağladım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kepçe kadar harcımızdan alıyorum.
tavama döküp her yerine yaydıracağım. Şöyle biraz daha ilave ediyorum. Ve tekrar hemen ocağa alıyorum arkadaşlar. Altlı üstlü bir şekilde kreplerimizin hepsini pişirelim. Ben şu an çevirdim. Alt tarafı da pişiyor. Bu şekilde bütün kreplerimi hazırlayacağım. Tekrar bir tanesini daha koydum ben tavama. Şu an pişiyor. Hepsini aynı şekilde hazırlayalım. İkinciyi de koydum şurada. Ve bu şekilde de çeviriyorum arkadaşlar. Şu uç kısmından tutup. Gerekirse yağ eklemeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar, verdiğim malzeme ölçüsüyle toplam 9 tane krep elde ettim. Kreplerimin de şöyle göstereyim. Şu biraz kalın oldu çünkü toplamını, yani geri kalan kısmını da boşalttığım için. Yoksa bu şekildeler ince, yani ince yapabildiğimiz kadar ince olmasında fayda var. Şöyle ben yine de sizlere göstermek istiyorum. Kreplerimiz bu şekilde. Kreplerimiz de hazır. İç harcımız da hazır. Ve şimdi üzeri için beşamel sosu hazırlayalım arkadaşlar. Bunun içinse 1 su bardağı süt kullanıyorum. 1 yemek kaşığı un. Unumu da ilave ediyorum. Ve 1 çay kaşığı da tuz. Tuzumuzu da ekledikten sonra bunların hepsini şöyle bir güzelce karıştıralım. Ve sosumuzu ocağımıza alıyorum. Ocağımızda kaynatmaya başlayacağız. Kaynamaya ilk köpürcükleri gördüğümüzde tereyağını ekleyeceğiz. Evet, sosumuz koyulaşmaya başladı. İlk köpürcükleri gördüm ve şimdi içerisine yarım yemek kaşığı kadar tereyağını ilave ediyorum. Ve tekrar ocağıma alıyorum. 10 dakika kadar, 5-10 dakika kadar bu şekilde karıştırarak beşamel sosumuzu hazırlayalım. Ocaktan çektim arkadaşlar. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Pişirirken, yaparken sosumuzu kesinlikle devamlı karıştıralım. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim. Şu an sosum da hazır. Evet, iç harcımız hazır. Sosumuz da hazır. Kreplerimiz de hazır. Artık yapılışına başlayabiliriz. Şöyle ben buraya koydum. Bunu da göstereyim sizlere. İç harcımız burada. Şöyle bir kaşık kadar alıyorum. Tam göbeğine yerleştiriyorum. Önce şu kenarını, sonra bu kenarını, yani katlayarak hazırlayacağız hepsini. Bu şekilde katlıyoruz ve tepsimize dizeceğiz. Tekrardan şöyle bir göstereyim. Zaten hiçbir zorluğu yok. Sadece katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kaşık dolusu koyuyorum orta yerine. Şöyle biraz düzelttim. Her kenarından bu şekilde yaparak bütün hepsini hazırlıyoruz ve tepsimize alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepsini hazırladım. Hepsi bu şekilde 9'unu da sığdırdım. Ve şimdi hazırladığımız beşamel sosumuzdan şöyle birer kaşık alacağım. Şöyle üstlerine gezdiriyorum, sürüyorum. Bu şekilde hepsinin üzerine sürelim. Evet, hazırladığım sos tam geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi en son olarak da üzerine kaşar rendesi ekleyeceğiz. Ama bunun öncesinde şöyle de belirtmek istiyorum. Ben fırınımı açtım 200 dereceye. Ve her birinin üzerini de peynirimizle kapatıyorum. Evet, krepli tavuklarımız şu an fırına gitmeye hazır. Fırında da 20 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, krepli böreğimizi fırından çıkardım. Şu an çok çok sıcaklar. Şimdi servis tabağına alacağım sizlere göstermek için. Şöyle tam yerlerinden kestim. Şöyle sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir de tabağıma aldım. Bunun da içini açıp sizlere gösterebilirim. Bir de sizlere şöyle iç tarafını gösterelim arkadaşlar. Evet.
Şöyle ikiye ayırdım. Sadece sizlere iç tarafını göstermek için gerçekten muhteşem ve çok kolay bir tarif. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.